Sevgili Kaya LC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda daha önceden kanalımızda hiç yer vermediğimiz bir uygulamaya yer vereceğiz. Ve bu uygulamayı yine her zamanki gibi adım adım ve çok kolay bir şekilde öğreneceğiniz şekilde yapacağız. Şimdi genç ve bu işlere meraklı arkadaşlara seslenmek istiyorum. Eğer gelecekte iyi bir işe, iyi bir gelire sahip olmak istiyorsanız ve ülkenize katkıda bulunmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bu anlatacaklarıma iyi kulak vermeli ve bu işleri iyi öğrenmelisiniz. Diyeceksiniz ki ülkemize nasıl katkısı olacak? Biliyorsunuz şu an endüstride en büyük sıkıntı ara eleman sıkıntısı. Yani tasarımla üretim arasında kurulum, bakım, onarım gibi işleri yürütecek eleman sıkıntısı. İşte bu işleri iyi öğrenip bu işlere girerseniz emin olun gelecekte iyi bir işin ve iyi bir gelirin kapısını aralamış olacaksınız. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan hemen uygulamaya geçelim. Fakat ondan önce hemen şu aşağıda bulunan abone ol ikonuna ve onun yanındaki zil butonu ikonuna tıklayalım ki sizlere bu şekilde faydalı içerikler üretmeye devam edebilelim. Yapacağımız uygulama fabrikalarda en çok kullanılan makine kontrol tekniklerinden biri. Tabii birçok uygulama var ve biz birer birer bunların hepsine değineceğiz. Ama kafa karıştırmak istemediğimiz için genç beyinleri, kendisini genç hisseden ve bu işlere meraklı olan beyinleri karmaşık uygulamalarla zorlayıp bu işlerden soğutmak istemediğimiz için en basit olanlardan biriyle başlayacağız. Bu uygulama bazen devasa makineleri ve devasa ağırlıkları hareket ettirmede bile kullanılan bir uygulama. Hatta bu uygulamayı endüstride en çok yük asansörleri ve vinçlerde görürsünüz. Bir butona basarsınız, asansör ya da vinç yukarı doğru hareket eder, butondan elinizi çekersiniz, asansör ya da vinç durur. Diğer butona basarsınız, asansör ya da vinç bu sefer aşağı doğru hareket eder ve butondan elinizi çekersiniz, asansör ya da vinç yine durur. Peki iki butona birden basarsanız acaba ne olur? İşte bu uygulamada tüm bu işlerin otomasyon sistemini ve yapımını anlatacağız. Kaya LC farkıyla kolay bir şekilde öğrenmek için önce küçük bir sponsorluk reklamımız var. Onu izleyelim. Daha sonrasında da videonun kalan kısmına geçelim. JLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız JLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. JLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde JLC PCB firmasına verebilirsiniz. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri, biraz önce bahsettiğim sistemin uygulamasına geçmeden önce 50.000 aboneye özel yayınladığımız güç kaynağı videosunda potansiyometrelerin nasıl bağlandığını merak eden arkadaşlarımız yorumlarda sıklıkla bu soruyu sordular. Ben de şimdi size bu güç kaynağında potansiyometreler kaba ve hassas ayar olarak nasıl bağlanacak onu göstereceğim. Şimdi bakın ben burada şemasını çizdim. Bu gördüğünüz XL4016 kart ve bu kartta da potansiyometre bağlantı uçları. Biliyorsunuz XL4016 kartında 2 adet potansiyometre var. Biri voltaj kontrol için, biri akım kontrol için. Her birinde 10'ar K'lık çok turlu bir trim pot var. Trim pot potansiyometrenin küçüğü arkadaşlar. Tornavida ile ayarlayabildiğiniz küçük trim potlar var. Ve bu trim potların değeri 10K. Şimdi bu bağlantı şekli orijinal bağlantı şekli. Şimdi biz güç kaynağımızda bu trim potları söküyoruz arkadaşlar. Onun yerine 10K'lık potansiyometre bağlıyoruz aynı bağlantı uçlarına. Tek fark ortadaki bağlantı ucunu aradan bölüp aynı bu şekildeki gibi 1K'lık bir potansiyometre daha bağlamış olmamız. Bu 1K'lık potansiyometre sizin burada yaptığınız kaba ayardan sonra size yine 1K'lık bir direnç ayarıyla hassas bir ayar yapabilme olanağı sağlamakta. Bu da
o arkadaşlarımıza bir faydası olsun diye videonun başlangıcında anlatmak istediğim bir durum. O güç kaynağında yapmak isteyen arkadaşlarım kaba ve ince ayarı bu şekilde yapabilirler. Şimdi dilerseniz hemen uygulamamızın esas kısmına geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen burada 380 voltla çalışan bir asenkron motorumuz var. Burada 3 fazın 3'ü de bağlı. Şimdi ben eldivenlerimi müsaadenizle şöyle giyeceğim. Bu motora bir 380 volt verip çalıştıracağım arkadaşlar. Hemen şalterimi açıyorum ve motorumu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi şu anda motorum çalıştı ve saat yönünde redüktörümün çıkış ucu dönmekte arkadaşlar. Şimdi hemen buradaki 380 voltu size göstermek istiyorum. Ölçü aletimi sabitledikten sonra hemen problarımla dikkatli bir şekilde buradaki 380 volt gerilimi fazlar arasında ölçüyorum. Gördüğünüz gibi 3 fazlı asenkron bir motor ve 380 voltla çalışıyor. Şu anda da biraz önce söylediğim gibi saat yönünde dönüyor. Peki biz bu motoru bu şekilde bağladıktan sonra nasıl istediğimiz zaman tersi yönde, yani saat yönünün tersinde döndürebiliriz? Hemen onu göstereceğim arkadaşlar. Kapatıyorum şalterimi. Motorum durduktan sonra hemen fazlardan 2 tanesini yer değiştireceğim. Hangi faz olduğu önemli değil. Herhangi 2 fazı yer değiştirirseniz asenkron motorlar ters istikamette dönmeye başlar arkadaşlar. Hemen değiştirelim ve uygulamalı olarak görelim. Şimdi enerjim kesikken hemen fazlardan 2 tanesini, herhangi 2 tanesini, hiç fark etmez, siyahla mavi olabilir, mavi ile kahverengi olabilir, hiç fark etmez, 2 tanesini yer değiştiriyorum ve herhangi 2 tanesini yer değiştirdikten sonra şimdi tekrar şalterimi açıyorum ve gördüğünüz gibi bu sefer motorum saat yönünün tersi istikametinde dönüyor. Demek ki neymiş? Biz bu makinemizi ileri geri yürüten motoru fazlardan 2 tanesini yer değiştirdiğimiz zaman ileri giderken geriye, geri giderken ileriye yürütebilirmişiz arkadaşlar. Bu redüktörlü motor sayesinde. Şimdi hemen bu faz değiştirme işlemini otomatik olarak nasıl yaparız? O kısma geçelim. Öncelikle yapmamız gereken şey, yapacağımız uygulamada motorumuzun sağlığını korumak. Yani motorumuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasını, herhangi bir durumda motorun yanmasını önlemek amaçlı motorun sağlığını korumamız gerekiyor arkadaşlar. Bu iş için motor koruma rölesi kullanacağız. Bakın burada Siemens'in bir motor koruma rölesi var. 1.8 amper ile 2.5 amper arasında ayarlayabildiğiniz bir motor koruma rölesi. 3 faz giriyor, 3 faz çıkıp motora gidiyor sevgili arkadaşlar. Ve sizin uygulamada kullandığınız motor herhangi bir sebepten dolayı sıkışırsa, zorlanırsa motor yanmasın diye motorun çektiği fazla akımı algılayıp bu motor koruma rölesi bu pozisyona düşüyor. Açık olan pozisyonu bu pozisyon, motor koruma rölesi aktif olduğunda, yani devreye girip devreyi kestiğinde, motoru korumaya aldığında bu röle şu pozisyona falan düşer. Şöyle tık diye, yani tam bu pozisyona gelmez. Çünkü bu pozisyon off konumu, yani kapalı konumu. Bu manuel, kapattığınızda böyle yapabilirsiniz. Eğer röle kendisi motor zorlandığı için atarsa yaklaşık şuralarda falan kalır arkadaşlar. Siz bunun motorun zorlandığından attığını ve bu pozisyona düştüğünü anlamış olursunuz ve motoru zorlayan durum her neyse o durumu ortadan kaldırdıktan sonra tekrar motor koruma rölenizi bu şekilde değil de önce kapatıp daha sonra açarsanız sisteminiz tekrar aktif hale gelir arkadaşlar. Aksi takdirde bunu bu konumdan bu konuma alamazsınız. Önce kapatmanız lazım, daha sonra açmanız lazım. Motor koruma rölemizin üzerinde
Eğer sistemde motorun bu rölesinin attığını algılamanızı istediğiniz bir durum varsa ya da motorun durduğunu algılamak istediğiniz bir durum varsa bu rölenin üzerindeki normalde açık ve normalde kapalı kontaklarla başka sistemlere haber verip bir uyarı ikaz sistemi yapabilirsiniz. Ama şimdilik biz bu detaylara girmeyeceğiz. İleriki uygulamalarımızda bunlarla ilgili sistemlerde yapabiliriz. Şimdi isterseniz hemen bu motor koruma rölemizi kapatalım ve 380 voltluk 3 faz AC gerilimimizi motor koruma rölemize girelim. Üç faz gerilimimizi motor koruma rölemize girdik. Tabi bu işlemi yaparken enerjiyi kestiğinizden emin oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Allah muhafaza burada 380 volt var. 220 volttan kat be kat daha fazla tehlikeli bir voltaj var arkadaşlar. Onun için enerjiyi kestiğinizden emin oluyorsunuz. Daha sonrasında bu bağlantıları yapıyorsunuz. Şimdi hemen motor koruma rölemizin çıkışına motorumun uçlarını bağlayacağım. Bunu neden direkt motorumu şimdi bağlıyorum? Şunun için sistemi adım adım kurup sağlıklı çalıştığından ve sizin öğrenebildiğinizden emin olmak için. Hemen bakın mavi kablodaki R fazımı getirip motor koruma rölemin karşısına, yani mavi kablomun R'nin karşısına yine mavi kablomu montajlıyorum. S'nin karşısına yine giriş kısmında bağlı olan kahverengi kablomu bağlıyorum. Bu renklere uymamın sebebi tamamen kafa karışıklığını önlemek arkadaşlar. Şimdi birazdan göreceksiniz. Bu renkler sayesinde karışıklık olmadan sistemi sağlıklı bir şekilde, çok rahat anlayabileceğiniz bir şekilde kuracağız. Bakın şimdi bu bağlantıyı da yaptım arkadaşlar ve daha sonra eldivenlerimi giyiyorum hemen. Çünkü enerjiyi vereceğim. Ne olur ne olmaz diye eldivenlerimi giyiyorum. Sisteme enerjimi verdim. Motor koruma rölem kapalı olduğu için motorum şu anda çalışmıyor. Motor koruma rölemi açtığımda gördüğünüz gibi motorum saat yönünde dönmeye başladı arkadaşlar. Şimdi nasıl bir sistem kurmalıyım ki istediğim zaman bu motoru saat yönünde, istediğim zaman da saat yönünün tersine döndürebileyim. Hemen motor koruma rölemi tekrar kapattım. Ana şalterini kestim arkadaşlar. Bundan sonraki kısmı biraz daha dikkatli dinlemenizi istiyorum. Emin olun rahatlıkla anlayabileceğiniz şekilde kuracağım sistemi ama yine de dikkatli dinlemenizde fayda var. Şimdi bakın burada Siemens'in Sirius serisi bir kontaktörü mevcut. Bu kontaktör sayesinde motoru tek bir butonla çalıştırabileceğim. Neden tek bir butonla çalıştırmıyorum arkadaşlar? Şundan dolayı biz bu motorun gücünü bir butonun üzerine yükleyemeyiz. Yani buton bu motorun gücünü kaldıramaz. Onun için bir butonla kontaktörü kontrol edeceğiz. Bu kontaktörle de motoru kontrol edeceğiz. Bakın L1, L2, L3 isimli 3 fazımın gireceği uçlar burada. T1, T2, T3 isimli 3 fazımın çıkacağı uçlar da burada. A1 ve A2 yazıyor gördüğünüz gibi. Bu A1 ve A2'de kontaktörün içindeki bobinin besleme uçları arkadaşlar. Buradan 220 volt, bakın bu kontaktörün 230 voltla çalıştığını gösteren ibarede burada. 230 voltluk bir gerilimi butonla kontaktöre verirsem bu kontaktörün çekeceği az bir akımla 3 fazın gücünü kontrol edebileceğim. Kontaktör nedir? Önce onu açıklayalım. İçerisinde bir bobin var. O bobine elektrik akımı uyguladığınızda manyetik etkiyle kontaktörlerdeki plakaları kendisine çekip L1 ve T1'in kendi arasında, L2 ve T2'nin kendi arasında, L3 ve T3'ün de kendi arasında kontaklarının kapanıp elektrik akımını L1'den T1'e, L2'den T2'ye, L3'ten T3'e yönlendiren bir malzeme arkadaşlar. Bobinin çektiği çok az bir miktarda akımla biz çok büyük bir akım ve gerilimi bu kontaklar üzerinden kontrol etmiş olacağız. Şimdi bağlantıyı yaptığımızda
çok daha iyi anlayacaksınız beni. Hemen bağlantısına geçelim. Kontaktörümü de motoruma bağladım. Bakın bu kontaktörlerin güzel yanı nedir biliyor musunuz? O da bunların manuel olarak kontaklarının arasını açıp kapatabilmeniz. Ben kumanda kısmını kurmadan önce manuel olarak test edeceğim ki biraz önce dediğim gibi adım adım gidelim, anlaya gidelim. Ve farkındaysanız bakın mavi kabloyu L1'e girdim. Mavi kabloyu T1'den çıktım. Kahverengiyi L2'ye girdim. Kahverengiyi T2'den çıktım. Siyah L3'e girdim. Siyah T3'ten çıktım. Kabloların rengine uymam yapacağım devrenin takibi açısından çok önemli. Şimdi birazdan göreceksiniz. Bu ilerinin kontaktörü, geriyi bağlarken farklı bağlayacağız. Bu kabloların renkleri bize orada yardımcı olacak arkadaşlar. Hemen bu kısmın bir kontrolünü yapalım. Evet. Şu an 380 volt gerilimimi verdim ve eldivenimi giyeceğim arkadaşlar. Motorumu tutarken bakın manuel olarak kontaktörümün kontağına bastığımda motor koruma rölemin anahtarını açtım. Şimdi kontaktörüme manuel olarak bastığımda gördüğünüz gibi motorum hala saat yönünde dönmeye devam etmekte. Çünkü neden? Akımı aynı sırada takip ettik. Bakın mavi L1'e girdi, T1'den çıktı. L1'e girdi, T1'den çıktı. Başlangıçtan beridir motoru hep saat yönünde döndürmeye devam ettik. Şimdi ikinci bir kontaktör bağlayacağım ve motoru saat yönünün tersinde döndüreceğim. Yine enerjiyi kestiğimden emin olarak şunu da kapatalım. Ne olur ne olmaz. Aslında ana şalteri kestim ama yine de her şarteli, her anahtarı kapatmanızda fayda var. Bakın burada da geri yani motoru saat yönünün tersine döndürecek olan kontaktörüm var. Ve ben bu kontaktörü yine birinci kontaktörü bağladığım gibi bağlıyorum arkadaşlar. Bakın L1'e mavi kablomu girdim. L2'ye yine kahverengi kablomu giriyorum. L3'e yine siyah kablomu giriyorum. Evet, siyah kablomu da L3'e girdikten sonra giriş kısmı bağlantım tamam arkadaşlar. Bakın mavi kabloyu L1'e girmiştik. Burada da L1'e. Kahverengi L2'ye girmiştik. Burada da L2'ye. Siyah L3'e girmiştik. Burada da L3'e. Şimdi T1'den çıktığımız mavi kabloyu hani fazların yönünü değiştireceğiz demiştik ya. İşte şimdi bu mavi kabloyu getirip burada fazın yönünü değiştirebilmek için siyah kablonun bağlı olduğu yere gireceğim arkadaş. Yani R'ye artık biz T'ye bağlıyoruz. Bu kontaktörü çektiğinde R fazımız T'ye, T fazımız da R'ye gidecek. Kahverengi yine kahverengiye. Siyah kablomu da T3'ten T1'e yani T fazını da buradaki R fazına gireceğim. Anlamayan arkadaşlarım için yani anlayamayan arkadaşlarım için tekrarlıyorum. Fazlar mavi, kahverengi, siyah olarak geldi. L1, L2, L3'e girdi. Mavinin girdiği yerden mavi çıktı. Kahverenginin girdiği yerden kahverengi, siyahın girdiği yerden siyah çıktı. Bu kontaktörde de aynı mavi giren, L1'den mavi giren, T1'den mavi çıktı. L2'ye kahverengi giren, T2'den kahverengi çıktı. L3'e siyah giren, T3'ten siyah çıktı. Bu şekilde bir bağlantıda kontaktörüm çektiğinde, şu motor koruma rölemi de açayım. Çektiğinde bakın motorum saat yönünde döndü. Şimdi biz mavi fazı tekrar bu kontaktörde de L1'e, kahverengi gelen fazı L2'ye, siyah gelen fazı L3'e bağladık. Yani RST olarak aynen bu kontaktöre geçirdik. Buradan da T1'den çıkan maviyi getirip burada siyah kablonun bağlı olduğu yerdeki T3'e bağladık. Yani R fazını getirdik burada T fazına bağladık. S fazını kahverengiyi olduğu gibi yine S fazına, T fazını da yani siyah kablomuzu da getirip buradaki R fazına bağladık.
Ve bu sayede bu kontaktörle fazların ikisini yer değiştirmiş olduk. Bu kontaktörle saat yönünde dönen motorum bu kontaktörle artık saat yönünün tersine dönmekte, gördüğünüz gibi. Şimdi buraya kadar bir güç bağlantısı yaptık arkadaşlar. Bundan sonra kontrol bağlantılarını yapacağız. Yani kumanda bağlantılarını yapacağız. Gücün nasıl yönlendirildiğini buradaki bağlantı şeklinden görmüş oldunuz. Dilerseniz hemen kontrol kısmına geçelim. Kontaktörün nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmeniz için burada bir 220 volt fiş ayarladım size. Bakın bu fişin ucunu 220 volt prize takacağım. Fakat eldivenlerimi giydim ki herhangi bir çarpılma durumu olmasın diye. Siz de böyle uygulamalar yaparken kesinlikle ve kesinlikle tedbirinizi almayı unutmayın arkadaşlar. Bakın 220 volt fişimi taktım ve kontaktördeki biraz önce anlattığım gibi A1 ve A2 uçlarına bu 220 voltu vereceğim ve kontaktörüm çekti. Demek ki neymiş? Bakın o kontaktöre verdiğimde saat yönünde döndü. Bu kontaktöre verdiğimde saat yönünün tersine döndü. Demek ki neymiş? Ben bu kontaktörleri kontrol edebilmek için bu uçlara 220 voltluk bir gerilim uygulamam gerekiyormuş. Hemen şu fişi çekelim unutmadan. Bu 220 voltu da kontrol edebilmem için bir butonun üzerinden geçirmem lazım. Yani nötrü getirip kontaktörün A2 ucuna bağlayacağım. Fazı da bir butonun üzerinden geçirip A1'e bağlayacağım. Böylelikle butona bastığımda 220 voltluk gerilim devresini tamamlamış olacak ve A1, A2 uçlarına uygulanmış olacak. Ve motorum dönmeye başlayacak. Dilerseniz hemen o kısmı yapalım. Gördüğünüz gibi buradaki T fazından aldık ve butonun bir ucuna girdik. Butonun diğer ucundan çıktık ve kontaktörün A1 ucuna girdik. Böylelikle fazı butonun üzerinden kontaktörün bu ucuna taşımış olduk. Kontaktörün A2 ucunda da bu gördüğünüz siyah kabloda da 220 voltun nötrü var arkadaşlar. Ben buradaki butona bastığımda bakın kontaktörüm çekti. Bakın bastım çekti ve motorum saat yönünde dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi bir tek butonla bu redüktörlü koskoca motoru rahat bir şekilde saat yönünde döndürmüş olduk. Şimdi aynı işlemi buradaki kontaktöre de yapacağım ve o butona bastığımda da motorun dönüş yönünü döndürmüş olacağım. Biraz sabır edin, bekleyin arkadaşlar. Çünkü bu işlem bittikten sonra çok önemli bir püf noktası göstereceğim. Çok önemli bir detay göstereceğim. Biliyorum şimdi çoğu arkadaş bu kısmı gördükten sonra anladık tamam deyip videodan çıkmak isteyecekler. Ama hayati bir konu var. O konuyu diğer butonu bağladıktan sonra göstereceğim arkadaşlar. Onu bağlamam lazım. Onun için şimdilik bekletiyorum. Videoyu sakın öğrendik diye kapatmayın arkadaşlar. Evet, şimdi bu bağlantılarımız da hazır. Bakın nötr hattım geldi. Birinci kontaktörüme girdi. Aynen nötrüm ikinci kontaktörüme de gitti. Yani şu anda her iki kontaktörümde 220 voltun nötr kısmını kendi üstünde barındırmakta. Faz da biraz önce dediğim gibi T fazından geldi. Bu butona girdi. Aynı T fazından bir paralel uç aldık ve ikinci butonumuza da girdik. Yani T fazı şu anda iki butonumuzun da ucunda var. Fakat kontaktörlerimize henüz gelmiyor. Neden? Çünkü butonlara basmamız lazım ki T fazı butonun üzerinden geçip A1 ucuna gelsin. Kontaktörün A1 ucuna gelsin. Bu butona bastığımızda da yine T fazı bu buton üzerinden geçip buradaki kontaktörün A1 ucuna gelsin. Şimdi isterseniz ana beslememizi yine verelim. Motor korumamız açık. Bakın bu butona bastığımda bu kontaktörüm çekti ve motorum saat yönünde dönmeye başladı. Butonu bıraktım, kontaktör bıraktı. Böylelikle motorda durdu. Diğer butona bastım. Bu sefer motorum saat yönünün tersine bu kontaktör sayesinde dönmeye başladı. Şimdi manyağın biri geldi ve iki butona birden aynı anda basmak istedi. O zaman ne olacak? Bu sistemde buna karşı bir koruma yok. Aynı anda butona basarsa fazlar çakışacağı için bizim
Sistemimiz de zarar görebilir. Zaten sigortalar şalterler atacaktır. Eğer bir koruma yaptıysanız, bizim burada uyguladığımız gibi bir koruma yaptıysanız sigortalar atacaktır. Ama bu esnada kontaktörlerin kontakları zarar görecek. Belki akımı taşıyan kablolarınız, belki motor koruma rölenizin kontakları zarar görecek. Onun için buna karşı bir tedbir almamız lazım. İşte bundan sonraki kısımda bunun önüne geçmek. Yani bu butona bastığımızda motor bu şekilde dönerken manyağın biri bu butona basamamalı. Veya biz bu butona bastığımızda motor saat yönünün tersine dönerken manyağın biri gelip bu butona basamamalı arkadaşlar. Yani bassa da bu sistem çalışmamalı. Bunun önüne geçmeli yapacağımız şey. İşte dediğim gibi birazdan bu sistemi yapacağız. Onun için videonun kalan kısmını gayet iyi bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu koruma tekniği için ekstra bir malzeme kullanmamıza gerek yok. Sadece biraz kablo kullanacağız. Bakın kontaktörlerimizin üzerinde normalde kapalı kontaklar mevcut. Şu an enerji yokken ölçsek, ki ölçelim. Enerji yokken ölçtüğümüzde bakın gördüğünüz gibi bu iki kontağın arası kısa devre arkadaşlar. Yani biz bu kontakların üzerinden kontaktör çekili değilken bir akım taşıyabiliriz. Bu da şu demek oluyor. Bakın biz butonun A1'e bağlı olan ucunu çıkarıp hemen şuradaki normalde kapalı olan uçtan geçirsek. Ben butona bastığımda burası zaten normalde kapalı olduğu için elektrik akımı buraya gelecek. Buradan da hemen bu normalde kapalı ucundan da buradaki kontaktörün kapalı ucundan da alsam ve butonumun biraz önce bağlı olduğu A1 ucuna bağlasam. Evet, bakın şimdi ne olacak? Sistemi tekrar aktif hale getiriyorum. Verdim beslemelerimi. Bakın bu butona bastığımda motorum saat yönünde dönüyor ki faz buradan geliyor. Bu normalde kapalı ucundan geçip buradaki kontaktörün A1 ucuna giriyor ve bu kontaktör bu sayede 220'sini alıp çekiyor ve motorumu döndürüyor. Bıraktığım zaman bu duruyor. Şimdi ben bu butona bastığımda gördüğünüz gibi motorum saat yönünün tersine dönüyor. Fakat aynı anda diğer butona basacağım ve diğer butona bastığımda gördüğünüz gibi herhangi bir işlem olmuyor. Çünkü buradaki kontak ben bu butona bastığımda açıldı, kontaktör çektiği için. Artık bu butondan gelen elektrik akımının bu kontaktöre geçmesine mani oldu. Basıyorum, çalışıyor. Aynı anda öbür butona basıyorum, hiçbir şey olmuyor. Fakat şimdi eğer bu butona bassam ve diğer yöne çalıştırsam, bu butona bastığımda bunda herhangi bir koruma yapmadığımız için, yani bu kontaktörün gerilimini bunun kontağından geçirmediğimiz için koruma yapmayacaktır. Bu da çekecektir ve ikisi çakışacaktır. Onun için aynı bu kontaktör ve butonunda uyguladığımız tekniği bu buton için de uyguluyoruz. Yani bunun A1'e gelen kablosunu buradan çıkarıyoruz ve hemen diğer kontaktörümüzün kapalı kontağından geçiriyoruz. Ve bu sayede de bu kontaktör çektiği anda artık bu buton 220 voltu bu kontaktöre gönderemez olacak. Çünkü artık bu kontak açılmış olacak ve 220 devresini tamamlayamamış olacak. Hemen normalde kapalı kontağın diğer ucundan da A1'e bir kablo atıyorum. Bu bağlantımda tamam. Hemen yine butonlarımın ve devremin çalıştığını test etmeye geldi sıra. Bakın basıyorum, saat yönünde döndü. Basıyorum, saat yönünün tersine döndü. Şimdi bastım, saat yönünün tersine dönerken aynı anda diğer butona da bastım. Fakat herhangi bir çalışma olmadı. Devrem gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yeşil butona basıyorum. Saat yönünde dönerken diğer butona basıyorum ve aynı koruma işlemini diğer buton içinde yaptığını gözlemliyorum ve asenkron motorumun butonla ileri geri kontrolünü dört dörtlük çalıştırmış oluyorum. Evet sevgili Kaya İLC kanal takipçileri,
Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde küçük bir otomasyon sistemi yapmış olduk. Videoyu bitirmeden önce yapmam gereken bazı uyarılar var. O da nedir? Bakın biz burada motorun sağlıklı çalışması için, motoru korumak için bir motor koruma rölesi kullandık. Bu koruma tekniği evet motor için yeterli ama bir insanı korumak için yeterli değil arkadaşlar. İnsanı korumak için, insan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri de almamız lazım. Ve yapacağınız otomasyon sistemlerinde lütfen ve lütfen insan güvenliğini ön planda tutun. Tedbirlerinizi ona göre alın. Merak etmeyin, bu konulara ilerleyen videolarda değineceğiz. Böyle sadece lafta bırakmayacağız. Evet sevgili KYLC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuz da buraya kadar. Bu tür teknik, bilimsel ve otomasyonla ilgili konulara ilginiz ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.